Kasvetli bir İstanbul gününde kendime sıcak bir kahve yaptım. Bir sigara yaktım. Bölümün devamı için hazırım. Duygularımın kaldırabileceğini düşünüyorum. Herawler'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi bakalım şimdi neler göreceğiz. Sol fare tuşuna basılı tut ve farenin hareketi yavaşça yay. Yeni bir şey geldi, opsiyon geldi. Dedektif. Old Wolf. Yaşlı kurt diye başlık atmıştım sana. Sanırım içeri giriyoruz. Good evening. Good evening to you, sir. Can I help you, sir? Well, I hope so. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. Aynı I'm zamanda yaşlı investigating the case kurt. of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. My son is dead, Mr. Shelby. I have nothing more to say. I also lost someone I loved. I know what you're feeling. Then you will understand that I do not wish to talk about it. The killer has kidnapped another victim. A 10-year-old boy. Like your son, Risa. I have 4 days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. Ne ara bu kadar emin olduk ya? To save my son. Now, please to move along, sir. Oh, do you sell inhalers? I'm all out, and at least I won't go away completely empty-handed. In the back of this store, to the right. Thanks. İlk konuşma pek işe yaramadı. Ve içeri sevimsiz birisi Good girer. evening, sir. Are you looking for something in particular? İçeride biri var mı yok mu onu arıyor. Give me what you got in the register. Don't fucking try anything. Open the register, you dumb fuck. Put the money on the counter. Okay Scott, görev bize düştü. Shit, are you deaf or what? Are you gonna open that fucking register or not? No, sir. You do not have the right to steal that money from me. Diğer tarafta I have patates worked cipsleri very hard to vardı. earn it. O yüzden buradan Cannot yaklaşıyorum. have it. Hey you! Come here! Uh-oh. I said come here now! Don't move! Hands up! Put your fucking hands up or I'll shoot! Tamam dostum, sakin ol. Şans yok, sağduyulu, sakin. Don't panic. Let's just stay calm. Nobody here wants to hurt you. We're all just gonna be cool, and everything will be all right. Yeah, I'm cool, man. Everything's gonna be all fucking right. You don't really want to shoot anybody, do you? I'm sure we can find a way out of this mess, right? You're not a killer, are you? You just want a few extra dollars, but no blood on your hands. No, I'm not a killer. I ain't no killer. Çok güzel. My name's Scott. What about you? What's your name? Andrew. My name's Andrew. Tamam Andrew. Do you have anyone you care for in your life? A girlfriend, maybe? A family? Yeah, a little girl. I got a little girl. Tamam. Her name's Jessica. Tamam What Andrew. would Jessica think if she saw you here? Ask yourself, what would happen to her if things go wrong? You haven't done anything serious yet. If you put the gun away, we'll forget about what just happened, and that will be the end. Just walk away. Nothing serious. Shit, man! What the fuck do you think I'm doing here? Nice try. For a second there, you almost had me believing all your shit. Uh-oh. Keşke inandırabilseydim oğlum ya.
Ah be Andrew be. Thousand thank you, sir. I don't know what would have happened if you had not been here. At least I didn't come by for nothing. Have a nice day. When my boy, Reza, Çok güzel. disappeared, I received a letter with a locker ticket inside. Inside the locker, I found this box. I do not understand Ayakkabı what kutusu. it means, but I think it must be a sort of message from the man who took my son from me. Can I? Peki. Please, take the box if it can be of any use to you at all. It did not help me to save Reza, but maybe it will help you find the other little boy. Umarım. Mr. Shelby, I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I was wrong. Andrew'a çok zarar verme, olur mu? O da bunları Jessica için yapsın. Belki kalktığında birkaç dolar bile ateşleyebilirsin. Da yerden bir silah alsaydın keşke. Neyse, biraz başarısız başladık ama güzel devam ettirdik bölümü. Hanımefendi. Bir çocuğu öldü, bir çocuğu kayıp. Origami katilinin elinde olduğu fikri direkt çıktı. Neye dayanarak çıktı onu da anlamış değilim. Çarşamba günü saat 2:44. 3'e çeyrek var. Aa, oynanabilir bir karakterimiz daha mı var? Pekala. Bence bir kalkalım. Televizyon çok da önemli değil şu kısımda bence. Arkada bir Viking sembolü var bu arada. Biraz kötü uyandın. Mutfağın buralarda bir yerdedir diye tahmin ediyorum. Sanki şurada, evet burada. Sana bir kahve ikram edebilirim. Mikrodalgada da kahve yapmazsın ama ya. O fincan yanıyordur şu an, yanıyordur. Yalnız çok güzel bir yerin varmış, çok beğendim. Şahsen böyle bir yerde otursam çok mutlu olabilirim diye düşünüyorum. Sanırım biraz bilgisayarına vakit geçirebiliriz. Çünkü vakit geçirme bölümü diye tahmin ediyorum. Peki, bir mail işimiz vardı, onu hallettik. Pekala. Belki yatağına girmeyi düşünebilirsin. Tamam. Bu beklenmeyen bir şeydi.
Şöyle bir görüntüyü değiştirirsek daha iyi olur. Şuraya bir bakalım. Burası tuvaletimiz. Tuvalet değil, bayağı banyoymuş. Büyük de bir yermiş hatta. Gayet tatlısın. Hı hı. Çok güzel. İçtiğin şey neydi bilmiyorum. Ne içirdim sana bilmiyorum. Ama buradan ayrılabileceğimizi düşünüyorum şu an. What? Oo. Bu da sahneler görüyor. Çok güzel. Müzik rahatlatabilir. Bilmiyorum, belki bir ihtimalle. Biraz şeye döndü, boş elektrik yakmasının kafasına döndü. Dışarı bakabiliyor muyuz? Bu hanımefendi de çökmüş. Yatmayı denemek istemiyoruz. Pekala. Bu bölümler zaman geçirme bölümleri oluyor genelde. O yüzden interact edebildiğimiz şeyleri genelde yapmak lazım. Çok mantıksız olmadığı sürece. Kitap okumak için çok güzel bir alanın var ya. Kıskandım. Bir miktar kıskandım. Goddamn insomnia. I'm totally exhausted, but I just can't sleep. Sadece uykusuzluk hastalığı mı? The fridge door. I'm sure I closed it. Come on, it couldn't have just opened on its own. Hayda. There's someone here. There's someone in the apartment. The phone Sakin on olman the lazım. desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. Bırak lan kızı.
Do you want the fight? Ha? Hiçbir yere götüremezsin oğlum bu kızı. Ben oynuyorken olmaz. Oğlum ne yapıyorsunuz? Nasıl bir manyaksınız siz? Yanlış yer. Gene yanlış yer. Isırdı mı onu? Aferin kız. Bu beklemediğim bir hamleydi. Oh. Siz de çok acemiymişsiniz be. Sakin ol kızım, kurtaracağım seni buradan. Hay ağzına tüküreyim. Peki, yani bir rüya olabileceğini düşünmemiştim. Anlamsızdı ama düşünmemiştim. Ethan'ın problemleri var, eşinin problemleri var. Scott astım hastası. Norman desen bağımlı, kullandığı ira programı yüzünden. Tutunamayanları oynuyorum resmen şu an ya. Her şey iyi olacak Ethan. Çözeceğiz. Sıkıntı neyse çözeceğiz. Shaun'u bulacağız bebeğim. Ethan'ın evi mi burası? Aynen. O kıyafetler Fahrenheit Indigo Property'ye bir gönderme olmuş. O duruşta çok benziyordu. When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them, they cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. When the parents come home from church, all their children were gone. They searched and called for them. They cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. Pekala. Arkasında bir I şey have vardı to get onun. out of here and find out what this ticket is about. Arka kapıdan çıkabilir miyim? Çıkabilirmişim.
Gereksiz kalabalığı da atlatmış olduk bu sayede. Güzel. Siz orada bekliyor durun. Oo, hızlı bir bulmaca şeyi oldu. Şş, sakin ol, sakin ol. Ethan, sakin ol. Yanındayım ben senin, sakin ol. Tam bir formasyon geliştiriyoruz. Şu an ben senin, rahat ol. Gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. Yaparız. Birlikte yaparız. Şş, sakin ol. I can't make it. Too many people. Too many people. Şş, tamam. Abi çok kötü zihin hastalığı bunlar. Dad! Dad, where are you? Jason! Dad! Jason! Dad! Jason! Dad! Jason! Dad! İnsanları devirmek çok iyi bir şey olmasa gerek diye Jason! düşünüyorum ama Dad! Jason! Dad! iyi misin? The lockers. Now I've got to find the right one. Line 18, box number 3. Line 18, box number 3. Şifre arkasında yazıyordu. 4 haneli bir film vardı arkasında. Yine ayakkabı kutusu.
İnsanların başına ne geliyorsa ayakkabı kutularından geliyor ya. Peki. Sanırım o kutuyla biraz oynaşmam gerekiyor şu an. Buraya yaklaşınca başka bir şey göstermiyor değil mi? Yok. Kağıdı yerde bırakmışım. Peki. O church ile ilgili olan tekerlemenin olduğu kağıt yerde. What the? Abi iyi de sana silah göndermiş, gözünü seveyim. Alacaksın onu eline, suçlu biz olacağız ya. Oğlunu kurtarmak için cesaret göstermeye hazır mısın? Joe'nun garaj ve otopark yeri. 4988 Roosevelt. Help! Dad, Sean. where are you? I'm so cold. Burada boğuyormuş millete. Dad! Tuzak yapmış bir de piç. Sevdiğin birini kurtarmaya ne kadar hazırsın? Fazlasıyla. Beş origami figürü, her figür bir imtihan. Her imtihan bir mektupla gelir. Mektuplar bir adresi açığa çıkarır. Ben dokunmamıştım ona. Sen niye aldın onu eline ya? Ah be oğlum be. Hepsini senin üzerine yıkacak şimdi. The killer is white, aged between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts, to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? The best way of tracking a predator is to be familiar with his behavior. That may be true in novels, but there's a child's life Senin at stake ağzını here. kırarım pezevenk. Continue, Jaden. One detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater.
The more it rains, the less time the victim has to live. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this, zone? For the moment, about 10 square miles. Oh, great. There must be 10,000 people live in that sort of area. You gonna question them one by one? The more clues we get, the more we can reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. God damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, and we gotta get off our asses and find him. Blake, I've had just about enough of your shit. You've been chasing this guy for what? 2 years? Bu seferki What do you atar çok got, yerindeydi. huh? Nothing. Absolutely nothing. Well, you think Of. you do a better fucking job than me with your Müthiş oldu psychology ya. degree and your great glasses? Well, let me tell you something, pal. That don't mean zip when it comes to getting out there. You're just a fucking bureaucrat. Sen ağzını kırardım ama. Your vast experience hasn't prevented 8 victims from being murdered. Fucking asshole! That's enough! You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? If the weather forecasts are right, less than 72 hours. Vallahi arkadaşlar, üzerine zaman bindi. Ana karakterimiz şu an katil yerine konulabilir. Her türlü şey verdi eline. Salak aldı hep. O silahı niye alıyorsun sen eline? Neyse. Dedektifimiz kafası güzel. Scott arıyor ama Scott'ın işlevi nasıl olacak bilmiyorum. Bir yerde dahil olacak konuya. Ablamız uyku problemleri çekiyor ki o çok kenarda şu an için. Zor bir oyun. Ben bir sigara molası verip bir sonraki bölümde size eşlik ediyor olacağım. Kanala da olabildiği kadar hızlı atıyor olacağım. Görüşürüz.